Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir kamera kayıt cihazı kurulumu yapacağız arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler gördüğünüz gibi bir kamera kayıt cihazı. Buna DVR cihazı da diyoruz. Bu kamera kayıt cihazının içine bir hard disk konuluyor arkadaşlar. Bu hard disk kameradan alınan görüntülerin depolandığı yer. Bunun haricinde bir şöyle güç kaynağına ihtiyacımız var. Bu güç kaynağı kullanacağımız kameraların sayısına ve özelliğine göre güç kaynağının gücü, amperi değişir. Nasıl değişir? Şöyle standart bir kamera kullanacaksanız ortalama 1 amper civarında bir kamera için güç hesaplayabiliriz. Atıyorum. Şu kayıt cihazımız 4 kanal bir kayıt cihazı. Bunun için 4 kamera kullanacaksak kameralar için 4 amper, kayıt cihazı için de kayıt cihazının kendi adaptörü oluyor. Ama genellikle bu kayıt cihazının adaptörleri de bir süre sonra bozuluyor arkadaşlar. Ne hikmetse herhalde sürekli takılı olduğu için ben şimdiye kadar kurulumunu yaptığım yerlerde kayıt cihazında güç kaynağına beslemesini bağladığım için onu da hesaba katmak istedim. Pratikte de öyle oluyor. Bir süre sonra kayıt cihazının kendi içerisinden kutusundan çıkan adaptörü bozuluyor. İş görmez hale geliyor. Onu da güç kaynağına bağlıyoruz arkadaşlar. Onu da hesap edersek şöyle bir gece görüşü olmayan bir kamera için 1 amperden 4 kameraya 4 amper, 2 amperde kayıt cihazı için dersek 6 amper, biraz da fazlası olsun, güç kaynağı zorlanmasın diye şöyle bir 2 amperde üzerine koyarsak şu 8,5 amperlik olan güç kaynakları var. Yani şöyle bir kayıt cihazı için 8,5 amperlik güç kaynağı yeterli olur. Bu güç kaynağını üzerinde niye bu kadar durdum? Önemli arkadaşlar. Birçok kayıt cihazının çalışmama problemi güç kaynaklarından kaynaklanıyor. Bir süre sonra bu şekilde bir hesaplama yapılmadan düşük güçlü bir güç kaynağı takıldıysa bir süre sonra güç kaynağı bunu kaldıramıyor ve bozuluyor arkadaşlar. Ve böylece kayıt cihazı kaydetmiyor, kameradan görüntü alamıyoruz gibi problemler çıkıyor. O yüzden işlemimizin en başında güç kaynağı
seçimiyle ilgili başladık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bizim bir dahili kameramız. Kullanacağınız yere göre dışarıda kullanmayı düşünüyorsanız harici, gece görüntü almak istiyorsanız gece aydınlatması olan gece görüşlü kameraları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama aydınlatması olan bir yerde kullanacaksanız ve iç mekanda kullanacaksanız bu kameraları da kullanabilirsiniz. Bu kameraların avantajlı tarafı lensini siz takabiliyorsunuz. Lensi değişebiliyor ve görmek istediğiniz yerin yakınlığına ne kadar iyi görmek, ne kadar yakından görmek istediğinize göre lens seçimi yaparak şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmek istediğiniz yeri daha iyi görebiliyorsunuz. Mesela standart bir kamerada 4 milim lens oluyor. Geniş açı, yani orta genişlikte bir açıda görmesi için daha geniş görsün derseniz 2.8 milim lensler oluyor arkadaşlar. Çok daha geniş açı göreyim derseniz ona göre de özel daha geniş gösteren balık gözü dedikleri 180 derece gösteren lensler de oluyor. O yüzden bu kameraların da böyle bir avantajı oluyor. Ama tabi dış mekanda kullanacaksanız dış mekana özel kameralar oluyor. Onlardan kullanırsınız veya bunlara muhafaza içine koyarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kamera kayıt cihazında kameramız olacak, güç kaynağımız olacak ve şöyle bir hard diskimiz olacak arkadaşlar. Çünkü kayıt cihazlarının içerisinde hard disk konmadan geliyor arkadaşlar. Bunu bizim takmamız gerekiyor. Şöyle kayıt cihazımızda şu şekilde şöyle içerisinde vidaları şöyle bir sizin kullanacağınız kameraların özelliğine göre hard disk seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer şöyle söyleyeyim, HD kameralar kullanacaksanız ona göre kapasitesi daha yüksek bir hard disk seçmeniz gerekiyor. Çünkü HD kameralar çok daha net, çok daha detaylı görüntü kaydı aldığı için bunun hard diskte kapladığı yerde büyük oluyor arkadaşlar. Şu şekil bir analog diyelim, HD değil, kamera ortalama 250 GB'lık bir hard diske yaklaşık bir aylık kayıt yapabilirken bir HD kamera yani en fazla bir haftalık kayıt yapar arkadaşlar. En fazla, belki daha az. O yüzden kameralarınız HD kameraysa artık kamera sayınıza ve görüntüyü kayıt altında tutmak istediğiniz gün sayısına göre terabaytlar derecesinde 1, 2, 3, 5 terabayt
hard disk almanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ihtiyacınızı önce belirlemeniz gerekiyor. Ben bu kayıtları kaç gün tutmak istiyorum veya benim işte ne derece hassas netlikte görüntü alma ihtiyacım var. Ona göre kamera seçiminizi ve hard disk seçiminizi yapacaksınız arkadaşlar. Sonra şöyle hard diskin kayıt cihazına bağlantısının yapılması gerekiyor. Şu şekilde bir güç kablosu ve data kablosu var arkadaşlar. Burada da hard diskimizde de bunun bağlanacağı girişler var. Şurada şöyle dar olan data kablosu, şöyle şunun bağlantısı yapılıyor. Şu şekilde de güç kablosunun bağlantısı yapılıyor arkadaşlar. Ve şunu şöyle diğer kablonun üzerinden alıp daha iyi bir yerleştirme sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ve sonrasında şurada kayıt cihazını vidalayacağınız delikler var arkadaşlar. Hard diski kayıt cihazına vidalayacağınız delikler var. Buradan hard diski kayıt cihazına vidalamasını yaparak hard diskin sabitlemesini yapıyoruz. Ben şu anda sabitlemeyi yapmayacağım. Ama şöyle kapatarak kayıt cihazımızın diğer yapılması gereken işlemlerine devam edelim. Arkadaşlar, şöyle bir kamerayla kayıt cihazı arasında kablomuz olması gerekiyor ki kameranın çıkışı şu şekilde BNC'lerle bağlanıp kamera görüntüsü şu şekilde BNC bağlantısıyla çıkış alınıyor arkadaşlar. Şöyle. O yüzden kablomuza BNC takacağız ve kamerayı besleyeceğimiz şöyle güç kaynağımızın DC 12 volt çıkışından kameramıza besleme voltajı vermek için şöyle bir power jack bağlayacağız. Şimdi birazdan şu BNC'nin nasıl takılacağını beraberce işlemi yapacağız arkadaşlar. Orada nereye bu power jack'ı takacağımızı da anlatacağım. Gördüğünüz gibi şöyle kameramızın beslemesinde power jack'la veriyoruz. Kameramız çalışmaya başlıyor. Aldığı görüntüyü de bu BNC jack üzerinden kabloya aktarıyor. Evet arkadaşlar, ve şöyle bu kablomuzun
diğer ucuna da şöyle BNC jack bağlayarak bunu da kayıt cihazımıza bağlayıp kameradan aldığımız görüntüyü kayıt cihazına kaydedilmesini, gösterilmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu BNC jack'ı nasıl kablomuza bağlayacağımızı gösterelim. Evet, kameranın dışına çıkmayalım. Öncelikle kablomuzu şöyle bir miktar açıyoruz arkadaşlar. Yine öyle çok kısa açmıyoruz çünkü kablonun etrafındaki o blenderın bir miktar toplanmasını istiyoruz. O yüzden biraz uzun açıyoruz ki kablomuzun şuradaki blendajı şöyle topladığımızda yine bir miktar olsun. Çok kısa olmasın. Çünkü bunu toparlayıp şu parçanın içinde sıkışıp iletim sağlamasını istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablonun içerisinde voltaj kablomuz var arkadaşlar. Kırmızı ve siyah. Kırmızıya artı 12 volt vereceğiz güç kaynağından. Siyaha da eksi 12 voltu vereceğiz. Şöyle evet, parçamız yuvarlandı herhalde. Evet. Öncelikle en dış parçamızı kablodan geçiriyoruz. Sonrasında şurayı biraz daha açıp voltaj kablosunu BNC'nin dışına alacağım arkadaşlar. Evet. Çünkü voltaj kablosu şöyle dışarıda olacak. Şimdi şu bizim video canlı uç kablomuz arkadaşlar. Onu belli bir kısaltma yapıyoruz. Ve şöyle
canlı uç şaseye değmeyecek şekilde arada belli bir mesafe bırakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bağlantı yaptığımızda iyi iletim sağlasın diye şöyle 2 kat haline getiriyoruz. Ve şöyle BNC'nin canlı uç bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Dikkat edeceğimiz nokta canlı ucun şaseye değmemesi. Ama öncesinde bir bağlantımız daha var. Unutmadan onu da yapalım. Evet arkadaşlar, buranın biraz uzun bırakılmasını söylemiştim. Niye? Çünkü şurada belli bir kalınlık sağlamak istiyoruz ki burada şasenin iyi temas etmesi için şu parçayı takacağız arkadaşlar. Bu parçanın içerisinde bir hacim oluşturması için şuraya şöyle şöyle içerisinde bir hacim oluştursun, iyi bir temas sağlasın diye orada bir yumak şeklinde doladık arkadaşlar. Böylece şase daha iyi temas edecek. Evet. Şu anda canlı ucumuzun ve şasemizin bağlantısını sağladık. BNC'nin kameraya ve kayıt cihazına bağlantı kısmı şurası arkadaşlar. Hemen bunun da kabloya bağladığımız parçalara bağlantısını sağlayarak işlemimizi devam ettiriyoruz. Şu. Evet. Parçayı şurayı güzel bir sıkıştırma yapıyoruz arkadaşlar. Böylece şaseyi kavrayan parça sıkışarak içerisindeki şase kablolarına iyi bir temas sağlıyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şaseyi de bu şekilde şu dışı metal olan bu BNC soketine aktarmış oluyoruz arkadaşlar şasesini. Böylece kameradan gelen görüntüyü kayıt cihazına bu şekilde takabiliyoruz arkadaşlar. Şu uçlara da tabi araya bir uzatma kablosu ilave ederek voltajımızı veriyoruz arkadaşlar. Beslememizi. Şöyle şu anda videomuz biraz uzadı. Şimdi o yüzden daha özet geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuzun çok uzamaması için biraz daha özet geçeyim. Normalde şuraya bir uzatma ara kablo yapıp şu bütün kameralardan gelen kablolar kabloların besleme uçları şunlar
Diğerleri de takıldığında artı ve eksiler birleştirilir ve ara bir kabloyla uzatılarak gelip güç kaynağının artı ve eksi uçlarına bağlanır arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben biraz daha özet geçip videoyu uzatmamak için şöyle bağlantıyı direkt yapıyorum. Gördüğünüz gibi kameraya gidecek olan artı ve eksi uçları güç kaynağımızın artı ve eksi çıkışlarına bu şekilde bağlıyoruz. Tabi kamera sayımızın kaç tane ise onların diğer uçlardan gelen bu şekil kırmızı, siyah artı ve eksileri birleştirip güç kaynağına bağlayarak kameraların voltajını buradan alıyoruz arkadaşlar. Güç kaynağının da şu şekilde 220 bağlantısını yapıyoruz. Evet. Ben şöyle bir eski arızalı adaptör kutusunu kabloya bağlayarak bir fiş elde etmiştim. Bunu 220'ye takarak güç kaynağımıza 220 sağlıyoruz. Böylece kameramızın voltaj girişine voltajı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Kameralar 12 voltla çalışıyor. Böylece güç kaynağından aldığımız 12 volt kablomuz üzerinden şu power jack'tan kameraya veriliyor. Bu power jack'ların dış kısmı eksi, iç kısmı artı olacak şekilde bağlantı yapılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu şekilde kameramıza artıyı kameramıza voltajı veriyoruz. Böylece kameradan gelen görüntü kayıt cihazımıza buradan ulaşıyor ve biz bu görüntüyü şurada kayıt cihazımızın 2 tane çıkışı var arkadaşlar. Her kayıt cihazında olmayabilir, olabilir de. Burada bir monitör çıkışı var. VGA out yazıyor. Burada da bir analog out yazan çıkış var. VGA out bunu direkt monitörümüze bağlayıp kamera görüntülerini buradan izleyebiliyoruz. Veya kameranın çektiği eski görüntüleri kayıt cihazı üzerinden menüsünden eski görüntüleri göster, oynat seçeneğinden izleyebiliyoruz. Veya kameraların görüntüsünü bu analog out, analog çıkış ucumuzdan televizyona da verebiliyoruz arkadaşlar. Televizyonların video girişleri oluyor. Oralara bağlayarak bu kayıt cihazındaki kameraların görüntüsünü sürekli veya istediğimizde izlemek üzere televizyona vererek izlemesini televizyondan da yapabiliyoruz bu çıkış sayesinde. Evet arkadaşlar, burada da kayıt cihazımızın besleme girişi var. Aynı kameramızda olduğu gibi
kameramızda olduğu gibi buranın da şöyle bir power jack'la bağlantısı yapılarak 12 volt besleme yapılarak kayıt cihazımız çalıştırılıyor. Burada USB çıkışları var arkadaşlar. Bu USB çıkışları mouse takılarak kayıt cihazının menüleri arasında mouse'la istediğimiz menüye gidip menüleri arasında dolaşıp izleme yapacaksak ona göre işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. 2 tane çıkış var. Buraya da bir ikinci çıkışa da bir flash disk takarak kayıt cihazındaki kaydetmek istediğimiz görüntüyü flash diske yedekleme alabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden birinde mouse varken öbürüne flash disk takılarak yedeklemek istediğimiz görüntüyü flash diske atabiliyoruz. Çünkü daha önce de videonun başında söylediğim gibi duruma göre hard diskin kapasitesine göre kayıtlar bir haftada kalabilir, bir ayda kalabilir. Yani bir hafta kalan bir kaydı bir hafta sonra kayıt cihazı otomatik olarak yeni görüntüleri eskilerin üzerine kaydederek eski görüntüleri silecek arkadaşlar. Ama herhangi bir olay olduysa, herhangi bir onun görüntüsünü saklamak isterseniz bu şekilde flash disk takarak o görüntüyü flash diske kaydedebiliyorsunuz. Böylece yeni görüntüleri kayıt cihazı kaydettiğinde eski görüntüler silindiğinde siz de o görüntüyü muhafaza etmiş oluyorsunuz o şekilde. Burada bir network çıkışı var arkadaşlar. Bununla da bir network ağına kayıt cihazını bağlayarak o ağdaki bilgisayarların bu kayıt cihazına ulaşıp görüntülerini izleyebilmelerine olanak tanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kamera kayıt cihazı kurulumu bu şekilde oluyor. Bu konu hakkında anlatacaklarım bunlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.